Merhabalar sevgili dostlar, değerli arkadaşlarım. Denizaltı Astroloji kanalındasınız. Ben Emine Coşkun. Beni tanıyan, takip eden tüm sevgili dostlarım, hepinize sevgiler. Yeni izleyen, ilk defa denk gelen sevgili dostum, siz de hoş geldiniz. Eminim ki tesadüf değil, hiçbir şey tesadüf değil. Sizlere de keyifli seyirler diliyorum. Efendim, 29 Eylül'de Koç burcunun 6 derecesinde bir dolunay yaşıyoruz. Ve bu dolunayın etkilerini en fazla hangi burçlar, hatta hangi doğum tarihi ve hangi günde doğanlar, onlardan da bahsedeceğim. Biraz detaya gireceğiz bu yayında. Ve tabii ki hemen Ekim haftasına giriyoruz. Ekim ayına giriyoruz. Ekim ayının yani 2 ve 8 Ekim haftasında da bu Koç burcu dolunayının etkilerini çok çok daha fazla yaşayacağız. En çok ne zaman yaşayacağız biliyor musunuz? 5 Ekim. Yani 5 Ekim'de, çünkü artık Merkür uzun süredir Başak Burcu'nda retro yapan, yaz boyunca hep hayatımızda olan artık Başak gidiyor ve Merkür Terazi Burcu'na geçecek. Şimdi bu dolunay çok hızlı hareket eden, hayatımızda durağan olmuş, yapamadığımız, üşendiğimiz, beklediğimiz her konuda herkesi harekete geçirecek. Hiç durmayacağız, çok hızlı kararlar vereceğiz çünkü Koç acelecidir. Ani kararlar, hızlı kararlar verir. Sabırsız bir burçtur. Zodyan ilk burcu olduğu için yönetmeyi sever. Arkasından sürüklemeyi sever. Dolayısıyla da bu 6 derece ve yakınlarında, eğer doğum günleriniz mesela 27 Mart civarındaysa, 27 Mart civarında bir koçsanız çok daha fazla etki alacaksınız. Yine 28 Haziran civarında doğmuş bir yengeçseniz daha çok etki alacaksınız siz de. 29 Eylül tabii ki günü doğan veya 5 gün önce sonra doğan teraziler, sizler için çok önemli bir dolunay. 28 Aralık civarında 5 gün önce sonrası doğan Oğlak burçları bu dolunayın en fazla etki alan burçları olacak. Ve yükseleni tabii ki bu saymış olduğum burçlarda ve 6 derece ve yakınlarındaysa tabii ki 1. derecede etki alıyorsunuz. Hayatınızda her an her şeyi beklemediğiniz şekilde yönlendirme isteği olacak. Çünkü nedeni çok önemli. Hemen Ekim ayında, hemen 14 Ekim'de Terazi burcunda bir güneş tutulması var ve önümüzdeki 1,5 sene yaşanacak tutulmaların tetikleyicisi bir dolunay. Evet, yani tutulmaların hayatımıza getireceklerini böyle fragman olarak, aslında gösteri olarak bize izletecek. Şimdi Koç ne dedik? Harekete geçmek. Önce şunu belirtmek istiyorum. Biz bu Koç dolunayında ne yapalım? Özellikle başlamakla ilgili olduğu için ve bir Koç burcu ateş elementi olduğu için tabii ki hayatımıza hız katmak. Mesela spora başlamak, ki altını çizelim, sporcular bu dolunayın başrolünde olacak. Ve herhangi bir konuda yeni bir şeye adım atmak. Diğer yandan yükselende bir yay var dolunayda arkadaşlar. Yay demek uluslararası işlerdir. Farklı kültürlerdir. Yabancılarla ilgili konulardır. Yabancı dille ilgili konulardır. Mesela bir yabancı dil öğrenmek için mesela bir harekete geçebilirsiniz. Çok da iyi, tam da zamanı olduğunu söyleyebilirim. Diğer yandan seyahat planları yaptırır. Hukuki süreçler, adli konular yine bu dolunayda hayatımıza girecek diğer konular olacak. Yapmamamız gerekenleri de söyleyelim. Şimdi Koç burcu dedik ya, telaşlıdır, acelecidir, Mars yönetir, savaş gezegeni tarafından yönetildiği için. Şimdi hem ilişkilerde, bakın ilişkilerde çok daha naif, çok daha nasıl diyelim, hassas, dengeyi daha iyi kurmak. Çünkü Koç agresif bir burçtur arkadaşlar. Öfkelidir, sinirlenebilir, saman alevi gibidir gerçi, hani böyle yanar birdenbire söner ama o anda iş işten geçmiş olabilir. O yüzden öncelikle ilişkilerimizde lütfen bu dengeyi iyi koruyalım. Çünkü Mars'ın terazideki anlamı bu. Diğer yandan ne yapmamamız gerekiyor? Acele kararlar almayın. Yani şöyle, mesela işte araba kullanıyorsun, hız yapma. Trafik kurallarına çok daha saygılı ol. Çünkü hani yükselende yay var, Merkür Başak Burcu'nda, Koç aceleci bir burç. Aynı zamanda bir de Uranüs Venüs karesi var bu dolunayda. Bakın bu
Allah korusun beklemediğimiz durumlarla karşılaştırabilir. O yüzden dikkatli olunur. Yani bunun gölge yönleri bu anlamda çalışır. Dolayısıyla da bizim için zorluklar getirebilir. Diğer yandan yine bu dolunayda mesela ilişkiler için söyleyeceğim ve ikincisi de para olacak. Zaten önümüzdeki haftada ve Ekim ayı da ilişkilerle para ayı olacak. Çünkü Terazi burcunda bir güneş tutulması, Boğa burcunda da bir ay tutulması yaşayacağız 28 Ekim'de. Dolayısıyla biri para, biri ilişkiler olacak. Dengeyi kurmaya çalışacağız. Şimdi bu dolunayın etkilerini böyle bize getirdiği günler hızlı, hareketli bir süreç olacak. Şimdi duran kaldın, harekete geçemedin, hop böyle bir enerji gelecek. Çünkü ateş elementi de çok yüksek gerçekten. Yapmak istediklerimizi pat diye yapabiliriz. Aniden karar alabiliriz. Ama Uranüs Venüs karesi ne yaptırır? Yaz başından beri gündemimizde olan Aslan burcundaki Venüs retrosunun Uranüs'e kare yaptığını unutmayalım yaz ortasında ve bu ilişkileri, bu bir parayı, finansla ilgili gelişmeleri aktifleştirdi. Ve o dönemde atılan adımlar, önemli bir karar verdin diyelim ki. Çocuğunla, kardeşinle, işinle, sağlığınla ya da hayatımı değiştiriyorum ya ben dediniz, taşınıyorum. İşte sıfırdan başlıyorum vesaire. İşte bu Uranüs Venüs karesinde o durumlar, o eğer öyle bir durum yaşadıysanız çat diye hop değişebilir arkadaşlar. Özellikle bundan kim etki alır? Yani bu ani gelişmelerden işte ilişki biter. Diyelim yaz döneminde böyle bir aşk hayatı girdi yaşamına veya bir karar verdin, bebek sahibi olmayı istemiyordun, verdin mesela, o da olabilir. Bir hisse senedi aldın, bir tahvil aldın vesaire. Buralarda da biraz sorunlu durumlar olabilir. O yüzden hep dedik ki Venüs retrolarında parayla ilgili konularda temkinli olun, büyük adımlar atmayın demiştik. Şimdi bunları değiştirebilir işte. Kim etki alır demiştik? En çok bu sabit grup burçlar buradan etki alır. Zaten Aslan ve Boğa aksında 22 derecede bu arada yerleşiminiz varsa burada hayatınızda ani gerilimler, değişimler olabilir. Aynı zamanda tabii kovalar da burada çok fazla etki alacaklar. Kovalar için de benzer durumlar olabilir. Şimdi hemen haritamı, dolunay haritamı tabii ki açtım. Bunu tekrar edelim, pardon. Aslan, Boğa, Kova ve Akrep burçları Uranüs Venüs karesinden etki alabilirler. Lütfen dolunay öncesi 1-2 gün öncesi ani kararlar almayın. Özellikle de 14 Ekim 1-2 gün öncesi, 28 Ekim 1-2 gün öncesi çok önemli kararlar almayın, adımlar atmayın. Çünkü tutulmaların da olacağı, bu tarihler olacağı için bugünden itibaren böyle hayatımızda bir takım önemli gelişmeler olabilir. Bu bir ameliyat olur, bu bir yenilik olur, bir şeye adım atmak olabilir. Evini değiştirmek isteyebilirsin veya çocuğunla ilgili olabilir. İşte aşk hayatınla, para, her şey. Lütfen bir durun. Çünkü tutulmalar çok güçlü enerjilerdir. Aynı bu dolunayca olacağı gibi. Ve bu esnada da bizi nasıl diyelim galeyana getiren bazı şeyler olur. Çat diye adım atarız. Sonra da kafamızı taşlara vurmayalım. Çünkü Uranüs Venüs karesi parasal konularda da bunu getirecek. Ani ilişkileri bitirecek. Yaz boyunda başlamış Uranüs Venüs karesinde. Gerçekten bu da biraz üzebilir tabii ki bize. Şimdi diğer anlamda evet, yay yönetiyor dedik ve yay burcu uluslararası konuları, eğitimi, biraz böyle pasaporttur, vizedir, öyle işlemleri gündemimize getirir. Adli konularda işlerimiz varsa evet bunları harekete geçirebiliriz. Mesela ne yapabiliriz? Diyelim kendimizi bir şeye adayabiliriz. Çünkü inançlarla da ilgilidir. Dinlerle ilgilidir. Ondan sonra önemli insanlarla, Koç burcu şimdi devlet liderleriyle de ilgili, yabancı devlet liderleriyle de ilgili böyle nasıl diyelim astronomik rakamlar duyacağız. Çok değişik açıklamalar duyacağız. Bazı partilerin ülkemiz için de geçerli değişim kararlarını duyacağız. Bırakmalar, yeni kararlar, belki de yeni bir oluşum içine girilecek. Çünkü Türkiye'yi de etkileyen bir dolunay arkadaşlar. Çünkü bizim yani öncü burçta yükselenimiz yengeç direkt olarak ülkeyi ve ülke içinde yaşayan
herkesi ilgilendirecek önemli gelişmelerdir bunlar. Parlamentoyu çok ilgilendiriyor bu arada. Zaten onlar hala gündemimizde olmaya da devam edecek. Özellikle muhalefet partisinin değişik böyle birbirine uymayan, belki zaman zaman tutarsız, garip şeylerini yaşayacağız, zaten göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar, bu dolunayın etkileri tam olarak şöyle bir son göz atacağım. Evet, hızlı hızlı hayatımıza girecek ve önemli olan, mesela Güneş şu an tam haritanın tepesine yerleşmiş. Bu ne demek biliyor musunuz? Biz oraya kariyer evi deriz. Ancak çalışmayan biridir mesela, diyelim ki. Bu demek ki hayatında öyle bir yerdesin ki şu an herkesin gözü senin üzerinde. Çünkü tepe noktası bu demek. Aile içindeki bir bireyin doğum tarihi vesaire tutuyorsa, işte o herkesin gözü ondadır. Onun ağzından çıkacak bir laftadır veya onun hayatında önemli bir süreç vardır vesaire. Yani toplumun içinde göz önünde olunan yer olduğu için Güneş oraya yerleşmiş. Demek ki çok ilgimizi çekecek boşanmalar, evlilikler, ilişki bitişleri önemli. Mesela bazı büyük firmaların işbirlikleri, yeni birlikler kurulabilir. Bunlar gerçekten şaşırtıcı olacaktır ama çok uzun vadeye de yayılmayacağını düşünüyorum. Yani çok sağlıklı olmayabilir ya da uzun vadeli olmayabilir diyelim. Çünkü Uranüs-Venüs karesi burada paramıza, ilişkilerimize çok fazla işaret ediyor. Evet sevgili dostlar, böyle önemli. Bu arada Jüpiter hani toprak elementinde, Uranüs, Venüs, yine doğa olaylarına bakarsak eğer, bakın, ateş elementi çok yüksek. Zaten Koç ateş demek. Savaş demek, mücadele demek, güç demek, efor demek. Ateş dedik, yangınlar, Allah korusun, olabilir. Koç başı da temsil ediyor. İşte sağlık sorunu yaşatır. Gerçekten ciddi migren atakları getirebilir. Dolunay günü civarında. Şimdiden böyle sağlık sorunu olan arkadaşlar ilacınızı vesaire edinin. Bunları çok gündemimize getirecektir. Baş ve başla ilgili sağlıklar. Ondan sonra yine mesela dolaşımla ilgili konular, sağlıkla ilgili getirebilir. Sevgili dostlar. Evet, Jüpiter'i söylüyordum. Jüpiter Uranüs'le beraber ve yükselende bir yay var. Aynı zamanda Neptün de aslında Balık burcunda. Şimdi bu ilk derecede olduğu için şunu da hatırlatmak istiyorum. Gökyüzüne yıldızları dün gece şöyle bakmaya çalışıyorum programdan. Mesela Koç burcunun ilk derecelerinde, fakat Koç şeyinde, takım yıldızında, fakat Balık burcunun da son dereceleri etki alıyor. Yani Balık takım yıldızının da son, mesela ayakları da ilgilendirecek bu. Ayaklarla ilgili konular, ondan sonra dolaşım sistemi, bağışıklıkla ilgili konular, sağlık olarak ve tabii ki suyla ilgili konular. Yani aşırı yağışlar, bakın. Bu dolunaydan sonraki 14 Ekim'deki tutulmayla da bunu yaşayacağız ama bu dolunayın suyla, sularla, doğa olaylarıyla da alakası var. Hatta ben sabit grup burçlarda böyle aktif şeyler olduğunda, Allah korusun, hani böyle yer sarsıntıları, depremler, yani biraz doğal afetleri de aslında özen göstermek ya da dikkatli olmak diyelim. Nasıl özen göstereceğiz bilmiyorum. Hani buralarda zorlayabilir açıkçası. Ama dediğim gibi bizim dengede olmamız özellikle çok çok önemli. Kimin yüzüne kapı kapatırsanız tekrar ihtiyacınız olabilir. O yüzden yani ayrılışlarda kapıları kapatmayın. Güzel ayrılın. Ondan sonra biraz daha rahat bir önümüzdeki süreçte sizi ne bekleyecek çünkü bilmiyoruz. Yeniden o kapılardan girme ihtimalimiz olabilir. Şimdi tabii ki burçlara geldiğimde de Koçlar ve yükselen burcu Koç olan dostlar, burcunuzda bir dolunay, özellikle 27 Mart civarında doğmuşsanız birkaç gün önce ve sonrasında direkt etki alıyorsunuz. 27 Mart ve civarında doğan Koç burçları yaşamlarının önemli bir arifesindeler. Aslında bunu yaşıyor olabilirsiniz çünkü dolunay artık bir iki gün kaldı. Yaşamınızda bir karar süreci olabilir. Bu bir ilişki olabilir. Çünkü hani ilişki dedik, Mars yönetiyor. Mars yönetici gezegeniniz ve ilişkiler evinizde. Bu demokrasiyle, hakla, hukukla, adaletle ilgilidir.
Bir ilişki bitebilir, yeni bir kapı açılabilir. Doğum haritanızın diğer yerleşimlerini bilmiyoruz çünkü. Ve Venüs, Uranüs, Venüs karesi var. Venüs sizi destekliyor bir anlamda ama ben kesinlikle ani bir ilişkinin bitişi veya bu bir başlangıç da olabilir. Çünkü Uranüs Venüs karesi ani ilişkiler de getirir. Koçlar için böyle bir durum. İkinci olarak doğum tarihlerine göre değişeceği için olasılıkları saymamız gerekiyor. İşle ilgili konular, çalışılan yerler, işe girmek, iş başvuruları gibi durumlar söz konusu olabilir. Aynı zamanda tabii çocukları, eğlence, sanat, hobiler, zevk veren işler, keyif veren işler, bunların hayata geçmesi, bunların paraya dönüşmesi gibi konuları içeriyor sizler için. Tabii ki kariyer eviniz de buradan etki alıyor. Ben işle ilgili olabilme olasılığının daha yüksek olduğunu söyleyebilirim. Evliyseniz, bir partneriniz varsa da yine ilişkilerde bir takım, eğer bu tarihlerde doğduysanız etkiler alabilirsiniz ya da yükseleniniz bu 6 derece ve civarlarındaysa sevgili koçlar, ani kararlar almayın lütfen. Seyahatlere çıkabilirsiniz. Uluslararası konularda da seyahatler yaptırır. Adli konuları çalıştırır bakın. Trafikte falan dikkatli olun lütfen. Özellikle bunu belirtmek istiyorum. Çünkü bu yayın yükselmesi trafikle ilgili de ciddi bazı konuları gündemimize taşıyacağını söyleyebilirim. Evet, geliyoruz şimdi boğalara tabii ki. Boğa ve yükselen burcu boğa olan dostlar. Sizin hayatınızda tabii 12. ev olduğu için duygusal anlamda bir takım aydınlanmalar yaşatır. Çünkü dolunayın amacı aydınlık getirmektir. Yani en parlak olduğu evre olduğu için gökyüzünde görünmeyen konuları fark etmek, bilinçlenmek anlamında. Şimdi tabii burada farkındalığı yükseltir. Şimdi Merkür de biliyorsunuz Başak'ta olduğu için sizi destekliyor. Daha hayatınızı şöyle bir düzene sokmak için çabaladıysanız, ayrıntıları işinizde veya ailenizde veya paranızla ilgili işte gelirlerinizi arttırmaya çalışıyorsunuz ve bir şeylerin ters gittiğini ya da eksik olduğunu fark ettiniz ve oralarda göremediklerinizi göstermiştir size ya da bu dolunay gösterecektir. Görmediğiniz, bilmediğiniz, bugüne kadar farkına varamadığınız bir takım kendinizle ilgili, çevrenizle ilgili, ailenizle ilgili, bakın aile de burada çok önemli. Size bir farkındalık getirecek sevgili boğalar. Bilhassa da boğalar için hani Uranüs Venüs karesi de var tabii ki. Yine 22 derecelerde yükseleni olan bir boğaysanız Uranüs Venüs karesinden direkt etki alıyorsunuz. Sizi çok şaşırtacak. Evinizde, ailenizin içinde tanıdığınız kadınlar, kardeşleriniz, belki ebeveynlerle, belki geçmişle ilgili bir takım konularda bir şeyleri öğrenme gibi onları duyacağınız durumlar olabilir. Sağlık sorunu getirebilir. Bir ebeveyninizin sağlığı olabilir, kendi sağlığınız olabilir. Lütfen ihmal etmeyin. Hafif egzersizler çok iyi gelecektir sevgili boğalar sizlere. Biraz yeme içme alışkanlıklarınızı tekrar düzenlemek çok önemli olabilir. Çalıştığınız yerde memnun değilseniz çok da zorlamayın. Allah bir kapıyı kapatır, diğerini açar. Sağlığınıza en çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de ev, yerleşim yeri, aile içinde sizi en yoran şeyler ve kişiler. Böyle de söyleyebiliriz. Geldik ikizlere, ikizler ve yükselen burcu ikizler olan sevgili arkadaşlar. Evet, ikizler için çok yorucu bir dolunay olmayacak. Sosyal çevrelerini ilgilendiren bir alanda daha çok yeni girilen işte sosyal platformlar, arkadaşlarınız, sosyal çevreniz, spora başladınız, orada biriyle tanıştınız veya yeni bir ekibe, gruba, yeni bir faaliyet yapıyorsunuz böyle. Oradaki toplumun içinde olduğunuz alanlarda en çok dikkat çeken burç ikizler olacak. Yani bütün gözler sosyal platformlarda üzerinizde. Davetlere, misafirliklere, küçük büyük hiç fark etmez. Bence katılın. Gidin, kendinizi gösterin, fikirlerinizi beyan edin, tanışın. Böyle yeni ortamlar siz ikizlere çok iyi gelecek. Çünkü Mars destekliyor. Şu an Güneş terazide destekliyor. Yeni bir
fırsat kapısı açabilir bu tanışmalar, bu ortamlarda sizlere. O yüzden gerçekten ikizler için ben özellikle 5 Ekim sonrası, çünkü 5 Ekim'den sonra Merkür de teraziye geçerek tüm hava elementleri, tüm ikizleri pırıl pırıl parlatıyor. Aşk arayanlara aşk getirir bakın. İlişki isteyenlere ilişki getirir, flört getirir. Çocuklarıyla ilgili çok sevinçli haberler getirir. Güzel gelişmeler getirir. Belki anne, baba olabilirsiniz, anneanne, babaanne olabilirsiniz. Böyle gelişmeler olur. Hobi. Çok da şöyle bir şey olacak bu dolunayla beraber. Daha hassas sanata ya da böyle hobilere bir hobi edinebilirsiniz. Çok güzel bir süreç. Yani maşallah diyelim sevgili ikizler. Geldik yengeç ve yükselen burcu yengeç olanlara. Özellikle bakın sevgili yengeçler, 28 Haziran civarında doğmuşsanız 5 gün önce 5 gün sonra bu dolunay çok önemli bir dolunay. Tam biraz önce tarif ettim. Herkesin gözü önünde olan tüm toplum içinde dikkat çektiğiniz bir alandasınız. Eğer çalışan bir teraziyseniz kariyerinizle ilgili bir gelişme mutlaka bekleyin. Eğer bu tarihte doğduysanız, çünkü 6 dereceler burada çalışacak 5 gün önce 5 gün sonrası. Mesleki anlamda bir gelişme. Meslekle ilgili olmasa da aile ve yaşam yeri, aslında yaşamın tüm alanları, ilişkilerinizle ilgilendiriyor. Ailenizde çok ilgilendiriyor. Bu alanlarda bir değişim. Yeniden başlama. Bir zorluğun üstesinden gelme gibi mesela. Burada özellikle Ekim ayı. Ekim ayındaki tutulmalar da buradan onu da aslında söyleyeyim ben sizlere. Mesela bu yaşayacağımız 14 Ekim tutulması tam yengeçlerden söz açılmışken 6 Temmuz doğumlu yengeçleri daha çok etkileyecek. 14 Ekim'deki tutulma. Dolayısıyla gerçekten yani aslında yengeçlerin birçoğunu ilgilendiriyor. Bu tutulma, bu dolunay, bu tutulmayı rehber olarak düşünün. Hayatımızda bir fragman döndürecek. Çünkü bu dolunay gerçekten o yani tutulmaların bir başlangıç dolunayı. O yüzden tüm hayatınızı yeniden şekillendirebilir, aniden iş değiştirebilir, terfi alabilir, atanabilir. Hayatınızın tüm alanlarda farklı fikirlere, projelere, yeni yerlere, yeni bakış açılarına sahip olabilirsiniz. Çok 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 önemli. Hele burada bir gezegeniniz varsa, yani bir Jüpiter'iniz varsa mesela harika, uçurur. İşte ayınız varsa duygusal olarak çok etki alırsınız gibi gibi. Oradaki gezegenlerle bunlar önemli şekilde etkili. Gerçekten yani öncü burçların en önemli etki alanlarından biri sizsiniz. Umarım hayatınız olumlu şekilde değişir. Taşınmak istiyorsanız taşınırsınız. Hayat, Rabbim bana yeni bir kapı aç, yeni bir iş ver, yeni bir maddi anlamda bir akış sağla diyorsanız da dua edin, meditasyon yapın. Böyle durumlarda yaşayacaksınız değerli yengeçler. Geldik aslanlara. Aslan ve yükselen burcu aslan olan dostlar. Şimdi ateş elementinde bir dolunay. Siz de bir ateş elementisiniz. Yükseleniniz, güneşiniz, venüsünüz aslansa, özellikle de 6 derecelerdeyse tabii ki çok olumlu enerji alıyorsunuz. Çok konuşamadım. Olumlu etki alıyorsunuz. Şimdi özellikle kişinin hayatında vizyonunu değiştirecek yeni durumlar, şans da aynı zamanda buradadır. Gelişmeler. Bu gezdirir. Seyahat ettirir gerçekten. Bu iş seyahati olabilir. Ticari konular olabilir. Adli konular. Yine akademik konular ki zaten yay yükseliyor. İlişkiler, finansal göstergeleriniz uyuyorsa hisse senetleri, tahviller gibi konular olabilir. Yeni girişilen konular, yakın çevreniz. Ondan sonra başka ne yapabilir mesela? Eğitim. Bir yurt dışı eğitim olabilir, bir üniversite olabilir. Yine aslanlar için burada güzel çalışacak. Asla umudunuzu kırmayın. Kuzey düğümün desteğini alıyorsunuz. Ve aynı zamanda Venüs'ü de şu anda desteğini alıyorsunuz. Mesela gidemediğiniz bir seyahate bir daha kapı açılır ve
gidersiniz veya beklediğiniz bir hukuki adli zaman dilimindeyseniz bunu da haberleri gelebilir. Ne zamana kadar? Tabii ki Ekim'in ilk hafta sonuna kadar. Geldik Başaklara. Başak ve yükselen burcu Başak olan dostlar. Şimdi harita çok özel tabii. Parmak izimiz. Siz bir Başaksanız benim gördüğümü görmeyebilirsiniz. Haritanız başka yerleşmiştir. Şimdi yükseleni Başak veya güneşi Başak. Öncelikle yükselen ama. Sizin için gerçekten de o kadar değişik bir süreç yaşadı ki Başaklar. Şu an biraz özellikle ilk günlerinde doğanlar Satürn'den yana zorlanıyorlar ilişkilerinde. Satürn çünkü güneşin karşısından geçiyor ilk derecelerinde. Şimdi şöyle bir şey söyleyelim. Başak burçlarının para dinamikleri özellikle krediler, finansla ilgili konular, borçlar, beklenen paralar, işte bu emeklilik de olabilir bakın. Bu anlamda biraz zorluklar, biraz mücadele olabilir. Yani burayı yönetmek kolay olmayabilir. Biraz böyle kontrolümüzün dışında bir şeyler çalışır. Ancak Merkür burcunuzda olduğundan 5 Ekim'e kadar da bu arada burcunuzda devam edecek. Olayı ya da gündeminizi, paranızı olur, sağlık veya işle ilgili konuları olabilir. Bir takım kontrol dışı konular vardır, merak ediyorsunuzdur. İradeniz dışında gelişmiş. Onları araştırmak ve biraz gizli gizli böyle takip etmek için Merkür burada gerçekten bir dedektif gibidir. Ama aşırı ayrıntılara sokabilir. Paranızı aldınız diyelim ki yöneteceksiniz. 14 Ekim'i bekleyin. Yani tutulma zamanları, dolunay zamanları, böyle önemli adımlar atmak tıpkı retrolarda olduğu gibi. Ama doğum haritanız destekliyorsa tabii bir şey diyemem ama 5 Ekim sonrası bir yatırım, bir girişim, bir paranın gelmesi gibi durumlar sizi bekliyor. Böyle söyleyelim. Ancak Mars hala terazide. Finansal konularda hala bir mücadele içinde olduğunuzu görüyorum açıkçası. Biraz duygusal olarak arka planda huzursuz da hissedebilirsiniz kendinizi. Özellikle aşk, flörtler ya da mesela neresi başka? Aslan, yakın çevrenizdeki kişiler biraz böyle sizi zorlayabilir şey olarak, mental olarak. Burada çok da fazla kendinizi helak etmenize gerek yok açıkçası. Öyle söyleyeyim. Geldik Terazi ve yükselen burcu terazi olan dostlar. Şimdi Dolunay Koç burcunda terazilerin karşısında en çok etki alan tabii burçlar arasında bir öncü burç arasındasınız. Sizin de tekrar hatırlatalım. 29 Eylül niye düşünüyorsam bugün yani doğmuş bir teraziyseniz 5 gün önce 5 gün sonrası da geçerli. Eğer doğum gününüz 5 önce 5 sonraysa da direkt etki alıyorsunuz. Şimdi teraziler için bir dönüm noktası tıpkı koçlar olduğu gibi. Çünkü bir terazi burcunda da bir güneş tutulması yaşayacağız. Hemen onu da söyleyelim. 14 Ekim'deki güneş tutulmasından mesela en çok 14 Ekim doğumlu teraziler etki alacak. Yani 14 Ekim 5 gün önce 5 gün sonrası da doğduysanız bu dolunay demek ki tutulma enerjilerini çalıştırıyor demek. Yani çünkü bu dolunay tutulmalarla karışan bir enerji. Şimdi duruyorsunuz sevgili teraziler ve yaşamınızda tüm dengeleri değiştirecek bir takım olayların, konuların içinde şu anda zaten böyle karışıyor, evriliyor olabilirsiniz. Tüm teraziler için tabii doğum tarihi özellikle 29'unda olanlar dolunayın etkisini alacak ama ilişkilerde bir sorun varsa onunla ilgili önemli bir gelişmeyi çözebilirsiniz. Bir sonlanma olabilir. Bir uzun zamanlardan beri fikir birliği, anlaştığınız birileri varsa onlarla yeniden bir araya gelebilirsiniz ya da tamamıyla ipleri koparabilirsiniz. Bu işle mesleki alandaki konularla da alakalı. Çok güçlüsünüz. Mars da burcunuzda hayatınızdaki tüm olayları yönetebilecek enerjiye sahipsiniz. Çünkü Venüs tarafından da destek alıyorsunuz. Yani aslında ben burada terazileri güçlü görüyorum. Öyle söyleyebilirim. Şimdi sosyal çevreniz de çok etkili derecede gündeminizde. Aynı zamanda çocuklar gündeminizde. Bu arada zaten Dolunay'ın konuları arasında çocuklar da var arkadaşlar. Çünkü Koç burcu çocukları da anlatır. Bunu unutmayalım lütfen. Çocuklarımıza da ekstra dikkat edelim lütfen.
Şimdi terazilere devam edersek, teraziler ilişkilerinde bazı dengeleri değiştirecek dedik. Yeni bir ilişki olabilir, aniden bir gelişme bekleyebilir açıkçası. Sürpriz bir şekilde para kazandığınız kaynaklar diyelim. İşte bir ortaklığınız var, birlikte ufak tefek işler yapıyorsunuz, para kazanıyorsunuz. Bunlarda ani bir değişim de olabilir. Tüm etkiler aslında bayağı bir güçlü. Ama önemli olan da 14 Ekim'deki tutulma olacak. Bilhassa da dediğim gibi 14 Ekim ve civarlarında doğmuşsanız terazi olarak hayatınızda çok önemli bir süreç başlıyor. Aslında Dolunay'la beraber de fragmanını yaşayacaksınız. Evet, geldik akreplere. Akrepler ve yükselen burcu akrep olan dostlar. Şimdi bu dolunaydan aslında suya, sabuna dokunmadan çıkabilirsiniz sevgili akrepler. Çünkü direkt sizi ilgilendirmiyor diyeceğim. Mars yönetiminde bir dolunay olduğu için aslında ilgilendiriyormuş. Çünkü hem koçu hem akrepleri Mars yönetiyor ve bu dolunay da koçta olduğuna göre dolaylı olarak da olsa etki alıyorsunuz. Şimdi sağlıkla ilgili konular birinci devrede. 6 derecelerde yükseleni güneşi olan akrepseniz kesinlikle sağlık diyelim. Biraz düşmanlıklara lütfen dikkat edin. Bakın, önemli olan bu. Bilmediğiniz, dost sandığınız, dost gördüğünüz gizli düşmanlıklar çalışabilir. Bu tutulmalar esnasında da olacak. Yani akrepler biraz arkalarına daha böyle göz kulak olsunlar. Herkese çok fazla güvenmesinler ki, özellikle kim? Patrondur, çok önemli statüye sahip birisidir. Hayatınızda bir yere koyduğunuz önemli insanlar, kadınlar, iş yeri veya siz böyle bir takip içinde de olabilirsiniz. Yani bir şeyleri gözlemliyorsunuz. Çünkü güney düğüm de orada, biliyor musunuz? Burada iş dengelerini de değiştirir. Çalıştığınız yerle de ilgili çok olacak. Sağlığınız yine birinci derecede önem taşıyor ama bir spora başlamak için, sağlıklı bir diyete başlamak için, zayıflama programı, beslenme programı, hayvanlarla ilgili evcil hayvanlarınız, tüm bu alanlarda akreplerin gündeminde olacak. Tabii burada iş hayatı, yeni işe girmek veya bir alo diyebilir biri, bir teklif götürmüşsünüzdür, haber bekliyorsunuzdur ve buradan para kazanacaksınızdır. Çünkü para evi de şu anda yay burada önemli derecede etkili gözüküyor. O yüzden hani akreplerin güzel yanları da var ama dikkat edilmesi gereken yanları da bu arka plan enerjileri olacak. Devam edelim. Yaylara geldik. Yay, yükselen burcu yay olan dostlar. Şimdi Koç burcundaki dolunay ateş elementinde, ateş gibi hızlı bir süreç sizi destekliyor. 5. evinizde bakıyoruz, bir de dolunay haritasında yay yükselmiş. Daha ne diyelim? Yaşamınızda size rehber olacak güzel insanları karşınıza çıkartabilir. Bu bir çocuk bile olabilir, biliyor musunuz? Bu hayatında böyle küçücük bir dokunuş yaptığınız biri olabilir veya siz birinin hayatına çok küçük sandığınız ama çok büyük, önemli bir rehberlik yapabilirsiniz. Bu bir danışmanlık almak ya da bir danışmanlık vermek de olabilir. Zaten yayların da böyle bir misyonu da var. Bunu gayet de güzel yapabilme becerilerine sahipler. İnsanlarla kolay bağ kurdukları için. Şimdi bir çocuk haberi alabilir evliler. Bir bebek bekleyebilirsiniz. Yeni bir gelişme hayatınızda sürpriz bir şekilde gerçekten olabilir. Bir hobinize, sevdiğiniz bir şeye, biraz daha eğlenceli bir süreç aslında. Daha keyifli bir süreç. Ya da bebek sahibi olabilirsiniz. Ve en çok da aşkla ilgili tabii ki bu. Sürpriz bir, ani bir, hatta diyelim. Çünkü Uranüs Venüs karesi var. Aşk hayatı başlayabilir. Aniden bir ilişki gelebilir. Tabii son olasılıkta aniden ilişkiler de bitebilir. Çünkü Uranüs Venüs karesi bunları bitirebilir. Ama başlamak adına ya da başlamış bir ilişkiyi bir sonuca götürmek, daha ileri de uzun vadeli bazı kararlar almak için de güzel bir dolunay olacağını söyleyebilirim. Diğer yandan yay yükseliyor dedik, sizin burcunuz yükseliyor. Bence gerçekten olumlu etkiler alıyorsunuz. Sosyal çevrenizden de güzel etkiler alıyorsunuz. Baktığımız zaman en güzel etkiyi aslında
Siz sevgili yaylar alıyorsunuz. Tabii 6 derecelerde eğer bir yerleşiminiz varsa. Evet, geldik Oğlak ve yükselen burcu Oğlak olan dostlara. Sevgili Oğlaklar, 4 tane öncü burcumuz var ve bu öncü burçlar içinde sizin en çok etki aldığınız burç olduğunuzu söyleyebiliriz. Çünkü tam haritanızın dip noktasında bir dolunay ve dip noktası demek hayatta hep geçmişle çok alakalıdır. Geçmiş hikayeler, ebeveynler, anne, baba gibi figürler ve kişinin sülalesini de ilgilendirir. Hayatında çocukluğuyla çok ilgilidir. Çocukluk hayatımız da bizim bu dip noktasındadır çünkü. Eğer doğum haritanızın etki aldığı bir alansa 6 derece güneş gibi bir alansa, bu arada onu da söyleyelim, neydi? 28 Aralık doğumlu bir oğlaksanız. Tabii ki bu geçmişle olan bağları güçlendirecek ve başka neler olabilir? Ev alma, gayrimenkul işleri, ev satma, kiralama ve onun yanı sıra miraslı işler, para işleri. Bakın Venüs çünkü bu miraslı konularda falan biraz sıkıntılar çıkarmış olabilir. Bankalar, ödemeler vesaire buralarda çıkartmış olabilir. Şimdi Venüs'ün Uranüs'e karesi var ama sonuç olarak bu alanda. Ve tabii ki bekliyorsunuz, diyelim ki nereden para bekliyorsunuz. Nereden para gelecek size? Mesleki anlamda aile büyüklerinin bir mirası veya eşin olabilir. Ya da hani Mars, Venüs. Tabii hukuki yoldan kazanılacak bir mahkeme sonucu. Bu bir gayrimenkulün satışı da olabilir. Mesela bir toprak da olabilir. Bir şeyin paylaşılması gibi düşünebilirsiniz. Böyle çalışacak. Fakat Mars biraz hani böyle hayatınızın tepe noktasında olduğu için bunu biraz kolay değil, mücadeleyle. Bu mücadeleyi zaten vermiş olabilirsiniz de, ama tutulmalar yaklaşıyor. Ekim ayındaki tutulmalar tam bu bahsettiğim alanda olacak. O yüzden de hemen tabii oğlakları da söyleyeceğiz, diğer burçları söylediğimiz için. 14 Ocak doğumlu bir oğlaksanız hayatınızda çok önemli bir gelişmeyi bekleyebilirsiniz. Bu para da olur, mesleki anlamda da olabilir, kadersel olacak. Unutmayın, hayatınızı değiştirmenizi gerektirecek bazı duygu ve durumlar içerisinde olacaksınız. Çünkü bu dolunay 29'undaki zaten sizin kafanızı değiştiriyor. Mantıksal olarak değişiyorsunuz. 4. ev düşünceleri değiştirir çünkü. Karar verdiğim bir konuda pat diye başka bir yere de zıplayabilirsiniz. Gerçekten önemli gelişmeler sizi bekliyor. Bu evlilik de olabilir, onu da söyleyeyim. Evliliklerle ilgili gelişmeler de bekleyebilirsiniz. Veya öncesinde hayatınıza giren bazı konularda bir fikir değişikliği gelebilir. Tekrar onu söyleyelim. Evet, geldik kovalara ve yükselen burcu kova olan dostlara. Arkadaşlar şimdi kovalar. Aslında kovalar iyi, bakın. İyisiniz. Güneş terazide. Ondan sonra Mars terazide. 5 Ekim'de Merkür de teraziye geçiyor. Hava elementine. Gerçekten kovalar için güzel bir destekleyici bir süreç. Yani mesela 14 Ekim'deki güneş tutulması da sizi destekliyor. Merak etmeyin sevgili kovalar. Ama 29'undaki Koç dolunayı sizin bir araba satışınız, yeni bir eğitime başlama, bir yakınınızla, kardeşinizle veya vesaire bir gündemle ortaya çıkması. Bunlar söz konusu olacak. Kısa seyahatler yaptıracak size. Gezeceksiniz. Taşınma işleri bir seyahate gidersin mesela, bir tatile gidersin. Ondan sonra bu Ekim ayındaki tutulmalarla mesela dersin ya ben burası ne güzel, dur bir daha gideyim. Hop oraya taşınmaya karar verirsin. Veya bir iş anlaşması veya bir yani mesleki anlamda bir ticari yaparsın gezi. Bu anlamda da böyle bir şey olabilir. Bir iş anlaşması sağlarsın mesela. Ondan sonra buralar çok güzel çalışıyor. Doğum haritanızdaki etki oranı tabii önemli. Ama 5 Ekim'den sonra daha da güçlenecek. Seyahat de edeceksiniz. Ondan sonra yakınlarınıza yardım edebilirsiniz. Herhangi bir araçlarla ilgili, vergilerle ilgili konular çalışabilir. Ama en önemlisi ne çalışır biliyor musunuz?
ilişkiler çalışır. Çünkü Uranüs-Venüs karesi var. İlişkiler alanınızda, aniden ilişkilerde, iş ortaklıklarında, ebeveynlerle ilgili konularda veya mesela çocuğunuz da olabilir, bu hani sizin değil de bir ilişkisi. Çat diye bir zorluk gelebilir. Özellikle 22 derecelerde işte Venüs'ünüz, Güneş'iniz, yükseleniniz varsa Kova burçları, direkt olarak ani bir gelişme bekleyebilirsiniz. Paranıza dikkat edin. Lütfen. Seyahat veya bir yatırım, ticari anlaşmalar vesaire de olursa yine bunlara bence daha dikkatli analiz edin. Doğum haritanıza bir bakın veya bir koçluk alın diye önemsemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü önemli fırsatları yanlış yerlerde harcamayın. Çünkü önemli fırsatlar geliyor. Evet, şimdi geldik balık ve yükselen burcu balık olan ve son burcumuza. Şimdi geçen haftaki yayında tıpkı böyle çekerken ben arkadaşlar balık ve yükselen burcu balık işte dedim, hop elektrikler gitti. Ve 1 saat boyunca konuşmuşsun, o kaydolmuş, bir daha ona ekleme de yapamıyorum. O yüzden tüm balıklar, yükselen burcu balıklar, bugün bunu telafi edeceğiz efendim. Arada öyle şeyler ne yazık ki oluyor. Zaten birçok arkadaş da sordu. Son balık biliyordum aslında ben. Ama yapacağım bir şey yok. Şimdi balıklar, yükselen burcu balık olan dostlar, hayatınızda hep para ile ilgili konular bu süreçte. Evet, dolunay para evinizde. Ve eğer ki derece olarak etki alıyorsanız tabii ki bir takım özellikle yay yükseldiği için hayatınızda gelirleriniz, giderleriniz, kendi yeteneklerinizle kazandığınız paralarınız gündeminizde olacak. Yeni bir kapı açılabilir ki bu kapılar Ekim ayında açılacak. Hiç merak etmeyin sevgili balıklar. Ekim ayındaki tutulmalar da çünkü bu alanda. Aynı zamanda 29'undaki bu Koç dolunayı siz balıkları çok yakından ilgilendiriyor. Balık burcunun ilk derecelerinde, Koç burcunun ilk derecelerinde, balık burcunun da son derecelerinde. Dolayısıyla balık burçları önemli bir dönemi noktalayabilir. Şu anlamda noktalayabilir. Mesela işe girdi, çıktı, bir şey oldu, hastalandı, bir sağlık süreci geçirdi, bir kredilendi, borçlandı mesela. Bunlarla ilgili bence para akışı gelebilir. Hiç beklemediği yerden de gelebilir bu arada. Mesleki anlamda mesela aklı fikri de şu anda ilişkilerinde aslında balıkların. Yani ortaklı işlerinde, ilişkilerinde büyük mesela önemli projeler vardır, iş anlaşmaları var. Aklınız orada aslına bakarsanız. Şimdi biraz kafanız da karıştırmış olabilir. Ve ortaklı işlerden gelebilecek paralar ve aynı zamanda ne bileyim uzun zamandır yani ne uzadınız ne kısaldınız bir sonuca gidemediniz. Bu arada birçok kişi böyle, yanlış anlamayın. Artık yani bir şey oldu yok, artık bir şey olsun diyorsanız eğer işte olacak. Para evindeki bu gelişmeler ki Kuzey düğüm burada işte mesela Uranüs'le Jüpiter Boğa burcunda, sizin de doğum haritanız eğer buna müsaade ediyorsa bence bu tutulmalar sayesinde yatırımlar, kazançlar, miraslar çalışabilir. Uzun zamandır süren bir mahkeme sonuçlanabilir. Diyelim bir işle ilgili bir dava açmıştınız. Bunlar gelebilir veya tam tersi de çalışabilir bu arada. Bunu da unutmayın. Çünkü sürpriz şekilde böyle bir Uranüs-Venüs karesi olduğu için buralar ani şekilde tetiklenecektir eğer harita destek alıyorsa. Ama genel olarak hani Koç dolunayı size parasal anlamda bir yapılandırma, bir düzenleme, kendinizi dışarıya açmak için fırsat da getirecek. Daha kararlı, daha hızlı adımlar atabilirsiniz. Duygusal olarak lütfen duygularınızı biraz serbest bırakın, aşırı takılmayın. Biraz olayların akışına kendinizi bırakın. Olmadık birine, olmadık bir olaya ya da herhangi bir konuya, olmadık demeyelim de, kendinizi böyle ölümüne adamayın. Bu kişiler de için geçerli. Bakın, hayatınızdaki insanlar, ister ailenizden biri olsun, ister sevdiğiniz birisi olsun, önce kendinizi düşünün. Ondan sonra da sevdiklerimizi düşünelim. Çünkü biz olmazsak onlar zaten olmaz. Evet sevgili arkadaşlar, böyle bir zaman dilimindeyiz. Koç burcundaki dolunay
önemli bir süreci başlatıyor aslında gördüğünüz gibi. Özellikle 2 ve 8 Ekim haftasında da etkilerini yaşayacağız. Benden şimdilik bu kadar efendim. İzlediğiniz için, sonuna kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Bu Koç dolunayı bakalım hayatımıza nasıl sürprizler getirecek. Harekete geçin. Güzel alışkanlıklar edinmek için bence niyet edin. Önce niyet edin. Önce niyet edin, sonra o telefonda zaten şıkır şıkır o niyetleriniz geliyor, merak etmeyin. Düşünüyorsunuz ya, biliyorsunuz zaten. Algoritma düşünceyi, sesi de algılıyor. Onlar tesadüf olarak ah tamam diyorsun yani, ben buna niyet ediyorum. Mesela bir yabancı dil öğrenmeye kesinlikle başlayın. Hoşçakalın. Videomu lütfen beğenmeyi, abone olmayı unutmayın sevgili dostlarım. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.